insanı aşılması gereken bir varlık olarak gören, kadınlar konusunda yaptığı açıklamalarla kafalarda soru işaretleri bırakan, papaz olma yolunda başladığı yolculuğunda ateist damgası yiyen, nihilist olduğu söylenen bir filozofun, bir düşünürün, Friedrich Nietzsche'nin kitabı Neden Bu Kadar Akıllıyım'ı bu videoda mercek altına alacağız. Kitabın içinde geçen, sıkça üzerinde durduğu ve tartışmaya açtığı kavramları anlayabilmek için önce Nietzsche'yi anlamak mı gerekir, yoksa bu kitap bir Nietzsche'ye giriş olarak okunabilir mi? Bunu anlamak için biraz derinlere ineceğiz ve kitaptaki merak uyandıran unsurlarla beraber Nietzsche'nin gördüğü dünyaya bir yolculuğa çıkacağız. Neden Bu Kadar Akıllıyım kitabı, düşünürün otobiyografisi olarak nitelendirilebilecek eseri Ex Homo'dan bir kesit aslında. Bu sebeple hızlı bir şekilde kendi dünyasının içine çekiyor okuyucularını. Uzun uzun anlattığı, hayatı boyunca sorguladığı ve tanımlamak için çaba sarf ettiği kavramları bu kitapta sanki her gün kullanılan kelimelermiş gibi rahatça sarf ettiğine bakmayın. Daha önce kitaplarında basit bir dille anlaşılabilecek bir şekilde bu kavramları ve kelimeleri işlediğinden herhangi bir açıklama yapmaya veya kavramları netleştirmeye odaklanmıyor yazarın bu kitap kesiti. Okuduğunuz ilk Nietzsche kitabı ise anlamlandıramadığınız kelimelerle dolu olması gözünüzü korkutabilir. Temeline inebildiğinizde ve bahsettiği kavramları merak ettiğinizde ise bu kitabın Nietzsche'yi anlamak ve onu keşfedebilmek için güzel bir yola çıkış kitabı olabileceğini düşünüyorum. Duygularını ve düşüncelerini bu kadar açık bir şekilde ifade eden bir filozofun aslında neyden bahsettiği bile onlarca yıldır anlaşılmaya çalışılıyorken bu karmaşaya sebep olan çelişkilerin temeline inmemiz sanırım kitabın daha rahat anlaşılabilmesini sağlayacaktır. Karmaşaların çıkış noktası bir araya gelen kelimeler değil, Nietzsche'nin kafasının tam içi, hayatının bir noktasında kaybedeceği aklı, vedalaşacağı beyin hücreleridir. Tıpkı babasında da olduğu gibi. Düşünür babasını kitabın ilk sayfalarında dünyaya sırf geçip gitmek üzere gelmiş bir varlık gibi hassas, sevimli ve hastalıklıydı şeklinde tanımlıyor. Bu tanımı yapabilmesi için Nietzsche'nin 5 yaş anılarını dün gibi hatırlıyor olması gerekiyor çünkü babası o 5 yaşındayken beyin tümörüyle olan mücadelesinde mağlup oluyor. Babasının vaaz verdiği köylülerin ancak bir meleğin böyle görünebileceği sözlerinin altını çizmesinden ve babasıyla ilgili söylenen her söze kulak kabartmasından anlıyoruz ki Nietzsche'nin babasını hatırlamasında ve onu betimlemesinde çevresinden duydukları büyük bir rol oynuyor. Hatırlamayı bir kenara bırakın, Nietzsche babasını ağzından düşürmüyor ve onun çocuğu olmayı en büyük ayrıcalıklarından biri olarak görüyor. Peki babasına olan bu büyük sevgisinin yanında annesine ve kız kardeşinde beslediği nefreti bu kısa kesitte bile okuyucuya hissettirmeyi nasıl başarıyor? Kitabın bazı okuyucular tarafından önyargılarla elden bırakabilecek bir noktaya gelmesine sebep olacak kısmı bu nefret söylemleriyle başlıyor. Kendimle en derin zıtlığı, içgüdülerin hesaplanamaz bayağılığını aradığımda karşımda hep annemi ve kız kardeşimi bulurum. Böyle bir safkanla akraba olduğuma inanmak, tanrısallığıma küfür olur. Yazarın sadece annesine ve kız kardeşine duymadığı bu öfkesini tüm kadınlara mal ettiğini anlayabileceğimiz söylemleri de karşımıza çıkıyor ilerleyen sayfalarda. Örneğin kadınların intikam hırsıyla dolup taşan varlıklar olduğunun, doğurgan olmayan kadınların doğurgan kadınlara içgüdüsel bir nefret beslediğinin de altını çiziyor yazar. Buna benzer kurduğu birçok cümle, söylediği birçok söz yankı uyandırıyor ve Nietzsche'nin kadın düşmanı olarak görülmesine sebep oluyor. Bu noktada kendisine duyulabilecek ön yargıları azaltmak adına kadınlara olan sevgisizliğinin sebeplerinden bahsetmemiz gerekir diye düşünüyorum. Nietzsche babasını kaybettikten sonra annesi, kız kardeşi, anneannesi ve 2 teyzesiyle birlikte kadın hakimiyetinin hüküm sürdüğü bir evde yaşamaya başlıyor. Bu sancılı süreci kitabının başında kusursuz işleyen bir saatli bomba var burada. Beni yaralayıp kan revan içinde bırakacak anı şaşmaz bir kesinlikle kollayan en ulu anlarımda. Zehirli solucanlara direnecek gücüm olmuyor zira sözleriyle betimliyor yazar. Papaz olmak için gittiği üniversiteden tatil için geldiği evine verdiği bazı kararlar hayatının her alanına müdahale etmekten zevk duyan kadınların büyük tepkiler göstermesine ve baskılarını arttırmasına sebep oluyor. Bu baskılar devam ederken tek gecelik ilişkiler kurmaya başlayan ve genel evlerin kapılarını aşındıran Nietzsche hayatını düzene koymak için defalarca yemin etse de yıkıcı hazlarına teslim olmaya, gecelerini farklı kadınların yataklarında geçirmeye devam ediyor. 20'li yaşlarında psikanalist ve yazar olan Louis André Saloma
Evlenme teklifi edip evlilik sevginin azılı bir katilidir cevabıyla reddedilince sanıyoruz ki kadınlara olan büyük öfkesi katlanarak artıyor. Louis Salon, Paul Rée ve Nietzsche'nin bir arada bulunduğu fotoğrafta at arabasının önünde duran iki erkeği elindeki kırbaçla dizginlemeye çalışan Salom'un görüntüsü bize bir sözü hatırlatıyor gibi. Kadınlara mı gidiyoruz? Kırbacını unutma. Yaşadığı aşktan sonra depresyona giren ve Böyle Buyurdu Zerduş kitabını yazan filozofun kullandığı bu cümle ruhuna vurulan kırbaçlardan bir öç alma isteğiyle sarf edilmişe benziyor. Kitapta Tanrı'nın düşünürlere karşı baştan savma bir yanıt, nezaketsizlik olduğunu vurgulayan Nietzsche, bu konuda söylediği sözlerle ateist olarak damgalanıyor. Tanrı'nın varlığına olan inancın yokluğu olarak tanımlanan ateizmle ilişkisini Nietzsche, Tanrı ile olan ilişkisinden önce tanımlıyor ve bu kavramın netice veya olay olarak bildiği bir şey olmadığının altını çiziyor. Zaten Tanrı öldü, onu biz öldürdük ifadelerini kullanan filozofun bir şeyin öldüğünü söylemesi için yaşamış olması gerektiğini de bildiğini kabul ettiğimizde bunun bir damga mı yoksa kabul ettiği bir anlaşma mı olduğu konusu varlığını sürdürmeye devam edecek bir tartışma olarak kalıyor. Nietzsche'nin öldürdüğümüzü söylediği Tanrı'nın kilise ve din adamları tarafından yaratılan Tanrı olduğu sonucuna varmak için onu biraz daha iyi anlamak ve araştırmak gerektiğini düşünüyorum. Kitap bazında ele alınabilecek ve merak uyandırabilecek bir diğer konu bence bütünüyle bu kısımdan bile oluşabilir. Neden bu kadar akıllıyım kitabı Nietzsche'nin kavramlarıyla tanışmak, bakış açısını anlamak ve felsefi görüşlerini öğrenmek için aradığınız o kitap olmayabilir. Bir kitabın kesitinden oluşuyor olması tüm bir bağlamdan kopuk anlatının içine sürüklenmenize ve yine bu sebeple kesin kalan, yarım bırakılan ifadeleri sebebiyle Nietzsche'den soğumanıza, ona ön yargıyla yaklaşmanıza ve onu nihilist biri olarak nitelendirmenize sebep olabilir. Fakat Nietzsche'yi anlamayı, onu öğrenmeyi kafaya koymuş biriyseniz, bu kitabı bir Nietzsche'ye giriş olarak okumanız ve merakınızı arttıracak kavram ve düşüncelerle tartışmanız da çok mümkün bence. Diğer kitaplarını okuyup bu kitabı tekrar elimize aldığımızda çıkaracağımız anlamlar, eminim ki düşünürün başka kitaplarını okumadan çıkardığımız anlamlardan çok daha farklı olacaktır. Sadece hakkında yazılıp çizilenlerle ya da kurduğu tek bir cümleyle bu düşünürü herhangi bir kategoriye koymaya çalışanlardan ayrılmam gerektiğini bana hissettiren bu kitabın, sınırları oluşturan net çizgilerinin dışında bir üst insan olarak ele almam gereken Nietzsche hakkında birçok farklı duyguyu bana aynı anda yaşattığını da söyleyebilirim. Öfkelendiğim, hak verdiğim, acılarını hissettiğim ve güç istenciden huzursuz olduğum Nietzsche'nin kafasındaki karmaşadan etkilenmek, bana çıkış yolunun yine onun yorgun beyninden geçtiğini düşündürüyor. Sizi de araştırmaya ya da sadece şahit olmaya çağıran bu kitabı okumak, ayıracağınız kısa bir vakitte bambaşka duygulara kapılmanızı ve yeni bir bakış açısı ile bazı şeyleri tekrar anlamlandırmanızı sağlayacak yeni bir kapı açabilir.